Merhaba gezginler. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Bugün Londra'nın doğu yakasında tuğla duvarların, baharat kokularının ve sokak sanatının yan yana aktığı Brick Lane'deyiz. Bir köşede buharı tüten bir bagel, diğer köşede köri baharatının sıcak kokusu, ileride bir duvar resmi, az ötede kırmızı tuğlalı eski bir bira fabrikasının bacası. Hazır mısınız? Yavaş yürüyelim, ben anlatayım, sizin gözleriniz keşfetsin. Burası ne ve neden önemli? Brick Lane, Londra'nın kültürel göç hikayesinin canlı bir özeti. 17. yüzyılda İpek dokumacıları olan Huguenot, topluluğu buraya yerleşti. 19. ve 20. yüzyıllarda Yahudi zanaatkarlar ve fırıncılar sokaklara ruh kattı. 20. yüzyılın son çeyreğinde Bangladeş kökenli topluluk, dükkanları ve mutfağıyla bölgenin nabzını belirler oldu. Sonra sanatçılar geldi, duvarlar konuşmaya başladı. Bugün Brick Lane, üç büyük hikayenin kesiştiği bir hat üzerinde yürür. Aynı sokakta üç farklı mutfağın kokusunu alır, üç farklı alfabenin yazısını görür, üç farklı hafızanın izine basarsınız. Burası yalnızca bir cadde değildir. Yaşayan bir müze, dinamik bir açık hava galerisi ve kocaman bir pazar yeridir. Neredeyiz? Çevrede neler var? İngiltere'nin başkenti Londra'dayız. Doğu yakasında, Shoreditch ile Spitalfields'ın arasında uzanan canlı bir koridorda. Kuzeyde demiryolu kemerleri ve grafitiler, güneyde tarihi pazar sokakları ve galeriler. Eski Truman Bira Fabrikası'nın kırmızı tuğlalı yapıları ve bacası, bu hattın omurgası gibi görünür. Birkaç adım ötenizde vintage kıyafet mağazaları, küçük kitapçılar ve tasarım atölyeleri çıkar. Yürümek kolaydır. Düz rota ve çok sayıda yan sokak, kısa keşifler için idealdir. Nehirden uzakta olsak da, kalabalığın akışı bir gelgit gibidir. Özellikle hafta sonu. Nasıl ulaşılır? Merkezden kısa bir yolculukla gelirsiniz. Şehrin kuzeydoğu hattındaki istasyonlardan yürüyerek varmak rahat olur. Liverpool Street, Aldgate East veya Shoreditch High Street yönlerinden yaklaşanlar. İçin işaretler net, rotalar canlıdır. Ara sokaklara dalıp kaybolmaktan korkmayın. Burada kaybolmak, çoğu zaman doğru yerdesiniz demektir. Ne zaman gelmeli? Hafta içi sabahı, dükkanların yeni açıldığı saatler, duvar işlerini sakince incelemek için idealdir. Öğleden sonra güneş tuğla dokuyu yumuşatır, fotoğraf için güzel bir ışık verir. Hafta sonu, özellikle pazar günü, pazar alanları ve yiyecek standlarıyla ritim yükselir. Kalabalığı göze alırsanız çok renkli bir deneyimdir. Yağmur yağarsa moral bozmayın. Islak asfalt, neon tabelaların ışığını ikiye katlar ve fotoğraf için enfes bir zemin oluşturur. Ne kadar süre ayırmalı? Hızlı bir tat almak için en az 1,5 saat ayırın. Duvar resimleri, bir fırın durağı, eski fabrika avluları ve bir pazar gezisi bu süreye sığar. Daha derin bir deneyim için yarım gün planlayın. Rotayı yavaşlatıp bir mahalle, kahvesinde kısa bir mola verdiğinizde Brick Lane ritmi kulağınıza daha net gelir. Nasıl gezilmeli? Hangi rota iyi? Güneyden başlayalım. Beyaz taştan, zarif kemerli cephesiyle Brick Lane Camii köşede sizi karşılar. Bu yapı, kentin çok katmanlı kimliğinin somut kanıtı gibidir. Bir zamanlar Huguenot ibadethanesiydi, sonra bir sinagog oldu. Bugün cami olarak hizmet veriyor. Cephesindeki güneş saatine bakın. Latince yazı, esprili ama hüzünlü bir fısıltı gibi gölge izler. Bu küçük ayrıntı, bu sokakların zamanla kurduğu ilişkiye güzel bir selamdır. Buradan kuzeye doğru ağır ağır yürüyün. Hanbury sokağına kıvrıldığınızda, dev bir turna resmi veya yeni boyanmış başka bir dev duvar sizi karşılayabilir. Sokak sanatı burada canlıdır. Dün gördüğünüz bugün yok olabilir. Bu da Brick Lane'in oyunu. Kenar köşelerde küçük çıkartmalar, paslanmış kapılar üzerinde şablon çalışmalar, kepenklerin üzerinde dev yüzler. Bir sanatçıyı iş başında yakalarsanız izni olmadan yakın plan çekim yapmayın. Birkaç adım geriden sabırla bekleyin. Fırça ile spreyin dansı kendi ritminde daha etkileyici görünür. Eski Truman Bira Fabrikası'na vardığınızda, kırmızı tuğlaların sıcaklığı ve bacanın dik çizgisi, sanayi geçmişinin ağırlığını hissettirir. Bugün avlularında pazarlar, galeriler ve yiyecek salonları var. Pazar günleri sokak yemeklerinin kokusu avludan caddeye taşar. Bir köşede Asya mutfağının baharatı, diğer köşede Orta Doğu ezgileri, hemen yanında tatlı bir stand. Avlularda insanların oturup sohbet ettiği banklar, duvarlarda yeni afişler,
İçeride bağımsız tasarım standları, bazen tasarım pazarları, bazen ikinci el kıyafet reyonları açılır. Programlar değişir ama bölgenin enerjisi aynıdır. Kuzeye devam edin. Kaldırımda sıra olan o meşhur bagel fırınlarından birine denk gelirsiniz. Tabelası eskidir, ışığı sarıdır. Vitrindeki yığınla taze hamur çağırır. Sıra hızlı akar. Sıcak bir bagel alıp sokağın kenarında 2 dakika durun. Hamurun sade tuzu, mahalle kokusuyla birleşince hafızaya kazınan basit bir mutluluk verir. Yanına turşulu etli bir seçenek sevenler olur. Kimisi sade krem peynirle yetinir. Önemli olan nefes almak ve sokağın ritmini dinlemek. Giriş ücreti var mı? Brick Lane bir açık sokak deneyimidir. Gezmek ücretsizdir. Pazar alanlarındaki özel sergiler, atölyeler veya geçici sergiler için zaman zaman ücretli etkinlikler olabilir. Çoğu küçük dükkan ve pazar alanı kapılarını dostça açar. Nazik bir selam ve küçük bir teşekkür burada her şeyi kolaylaştırır. Nerede fotoğraf çekilir? Cami cephesindeki güneş saatini yan açıdan yakalayın. Tuğla dokusu ile yazı birlikte çok iyi görünür. Hanbury sokağı ve çevresinde duvar resimlerini geniş açıyla kadraja alın. Kaldırımdan güvenli bir mesafe bırakın. Truman, avlularında bacayı kompozisyona katarak ölçeği büyütün. Pazar günleri yiyecek salonlarının cam cepheleri, içerideki hareketi dışarıyla güzelce birleştirir. Akşamüstü ışığında tabelalar ve tuğlalar altın tona döner. O anı kaçırmayın. Yağmurdan sonra yansıma avı yapın. Bir duvar resmi, su birikintisinde ikinci kez doğar. Ne görülmeli, ne yapılmalı? Cami ve çevresinde kısa bir mimari durak verin. Duvar sanatları için Hanbury, Fashion ve Pedley sokaklarına uğrayın. Tren hattının altındaki duvarlarda sık sık yeni işler görürsünüz. Truman bünyesindeki yiyecek salonlarında dünya mutfağından küçük denemeler yapın. Vintage dükkanlarda zamanın durduğu askıları karıştırın. Bangladeş lokantalarında farklı köri türleri arasında küçük bir keşif yapın. Acı seviyesine dikkat edin, garsona kısaca tarzınızı söyleyin, doğru öneriyi verirler. Yahudi fırın geleneğinin izini taşıyan bagel dükkanlarında sıcak bir atıştırmalık ile turu tatlıya bağlayın. Bir kahve molasında duvarlardaki küçük çıkartmaları keşfetmeyi deneyin. Kimi zaman minicik bir çizim, dev bir duvar resminden daha kalıcı olur. Kimler için uygun? Sokak sanatı ve fotoğraf sevenler için bir açık hava atölyesi gibidir. Aileler için düz rota ve çok sayıda dinlenme noktası vardır. Ama kalabalık saatlerinde çocukların elini bırakmamaya özen gösterin. Yaşça büyük ziyaretçiler için banklar ve kafe molaları bolca bulunur. Erişilebilirlik iyidir. Ana cadde ve pazar avluları düz zeminlidir. Romantik bir yürüyüş, arayanlar akşamüstü ışığını yakalasın. Tuğla duvarların sıcak tonu güzel bir fon olur. Yalnız gezenler için sokak, kalabalığın içinde küçük bir iç ses alanı sunar. Güvenlik ve nezaket kuralları basit. Bisikletlilere ve teslimat motorlarına dikkat edin, ara sokaklarda aniden çıkabilirler. Pazar kalabalığında cep, eşyalarınızı önde taşıyın. Sanat işleri özel mülkiyet üzerindedir. El sürmeyin, sprey ile yazı bırakmayın, afişleri sökmeyin. Fotoğraf çekerken, dükkan önlerinde uzun süre durup girişi kapatmayın. Bir gülümseme ve kısa bir teşekkür, bu mahallede en çok işe yarayan dildir. Halk inanışları ve küçük efsaneler. Duvar sanatının ruhuna inananlar, yeni bir işin önünde ilk fotoğrafı çeken kişinin o gün şanslı olacağını söyler. Bagel kuyruğunda yanınızdaki kişiyle kısa bir muhabbete girip öneri istemek, mahallenin size kabul verdiği küçük bir ritüel sayılır. Cami cephesindeki güneş saatine bakıp içinizden bir dilek tutanlar olur. Gölge çizgisinin tam üstünde yakalanan bir bakışın günü uğurlu kıldığına inanılır. Truman bacasının altında ilk kez buluşanların, bir yıl sonra yine aynı yerde karşılaşacağına dair tatlı bir söz dolaşır. Masal mı, gelenek mi? Belki ikisi de. Brick Lane'in büyüsü bu küçük alışkanlıklarla çoğalır. Burası neden görülmeli? Çünkü Brick Lane, kentin farklı yüzlerini tek adımda birleştirir. Bir sokakta 3 tarih, 3 mutfak, 3 alfabe. Duvarın üstünde sanat, vitrinde zanaat, avluda günlük hayat. Bir şehir ancak bu kadar canlı anlatılabilir. Burada yürürken kendinize şunu sorun. Sizin hikayenizi taş duvarda hangi renk anlatır? Kısa bir rota önerisi bırakıyorum. Güney ucundan başlayın. Cami cephesindeki güneş saatine kısa bir selam verin.
Hanbury sokağı üzerinden duvar işlerine bakarak Truman avlularına geçin. Pazar alanında 15 dakika oyalanın. Küçük bir atıştırmalık alın. Kuzeye devam edip bagel fırınında kısa bir mola verin. Dönüşte ana cadde yerine bir yan sokaktan yürüyün. Yeni bir duvar işi yakalama şansınız artar. Son kareyi akşamüstü ışığında tuğla duvarın önünde alın. Yanınıza ne alınmalı? Rahat bir ayakkabı şart. İnce bir su şişesi. Yazın şapka ve güneş kremi, sonbahar ve ilkbaharda hafif bir yağmurluk iyi olur. Fotoğraf için yedek pil ve bez bir mendil işe yarar. Yağmur sonrası objektif camı kolay kirlenir. Kalabalıkta sabır en iyi ekipmandır. Ve şimdi düşünün, bu sokakta hamurun buğusu ile sprey boyanın keskin kokusu aynı havayı paylaşıyor. Sizin yolculuğunuzda hangi koku, hangi renk, hangi ritim öne çıkıyor? Bir sonraki adımda. Nerede durup dinleyeceksiniz? Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Anlatımı sevdiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki durakta Londra'nın hangi hikayesini birlikte keşfedelim, düşünün, karar verin ve keşfe devam edelim. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.